Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Şimdi sizlerle birlikte bu videomuz içerisinde altın analizi ve gümüş analizi yapacağız. Temel analiz kesinlikle yapmayacağız bu video içerisinde. Sadece teknik analiz yöntemiyle altın ve gümüşteki son durumu burada sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Acaba altın ve gümüş tarafında dip oluşumları başladı mı? Artık buradan daha sonra da aşağı yönlü hareketler hız kazanabilir mi? Bu videomuz içerisinde bunları sizlerle birlikte teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Ayrıca altın takip eden Forexçi ve Biyopçu arkadaşlarımız için destek ve direnç noktalarında yine bu video içerisinde sizlerle birlikte bulup değerlendireceğiz sevgili dostlarım. Uzun vade yapmış olduğum altın ve gümüş tahminlerim her zaman için geçerliliğini korumakta. Henüz onlarda herhangi bir bozulma yok. Fakat kısa vadeli gene teknik analiz yöntemine dayanaraktan bu videomuz içerisinde altının onsuyla hemen analizimize başlayalım sevgili dostlarım. Bakalım altının ons tarafında hangi seviyelerdeyiz ve bu seviyelerden daha aşağılara doğru kırılımlar gelebilir mi? Evet, şuradan bir kanal hemen hareketi sizlerle birlikte belirleyelim ve bu kanal hareketi içerisinde altının gelebileceği seviyeleri, dip seviyeleri de burada bulmaya çalışalım. Evet, şöyle bir yatay çizgi aldığımız zaman da altında dip seviyelerinin hangi destek seviyelerine doğru uzandığını burada bulmaya çalışalım. Evet, regresyon kanalımızı çizdiğimiz zaman arkadaşlar artık altının ons tarafında dip seviyelere yakın bölgelerde bulunduğumuzu burada sizlerle birlikte görüyoruz. Daha öncelerden de bu seviyeler altının ons tarafında test edilmiş ve kırılmamış alanlar olarak gözüküyor. Burada daha öncesinde haftalık grafik üzerinde baktığımız zaman altının ons tarafında bu seviyeleri, yani bu 1680 seviyesinin güzel bir destek olarak çalıştığını sizlerle birlikte burada teknik analizde hep beraber görüyoruz zaten. Bu 1680 altında sarkmalarda nereye kadar inebiliriz? Bunu da hemen burada teknik analiz olarak bulalım arkadaşlar. Evet, 1680'in altındaki sarkmalardaysa bizler altının ons tarafında 1655 seviyesindeki desteğe kadar da inebiliriz. O da buradaki destek 1655 ve yukarıdaki kuvvetli destek altının ons tarafında 1680 dolar civarından geçen alan. Bu iki alan dikkatli bir şekilde takip edilecek bölge. Çünkü daha öncelerden de altının onsu bu seviyeleri test etmesine rağmen bu seviyelerden her zaman yukarı yönlü dönüşler yaşamış. O yüzden bizlerin de dikkat etmesi gereken bir bölge ve bir alan olarak verdiğim destek seviyeleri altının ons tarafında dikkatli bir şekilde takip edilmeli. Çünkü bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takip edin dememdeki amaç sevgili dostlarım, bu seviyelerden yukarı yönlü dönüşlerde altının ons tarafında yaşayabiliriz. Dikkatli olun dememizdeki sebep de buna dayanıyor tamamen. Şurada bir oluşum var. Bu oluşumun tekrardan dipten dönmesi durumunda bir W formasyonuna da dönüşme olasılığı oldukça yüksek. O da buradaki hedef 1680 1811 dolar seviyesi olur ve bu 1811 doların yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte de 120-130 dolarlık bir marj burada gelişir ve bu da altının onsunda 1940 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü bir atak başlatabilir. O yüzden diyoruz ki 1680-1655 seviyesinden geçen aralık altının ons için önemli bir aralık ve bu aralığın altında kapanışlar görmeden altının onsunda herhangi bir trendin değiştiğine yönelik bir emare bizler aramaya çalışmamalıyız. Çünkü trend hala da bu seviye içerisinde, bakın görüyorsunuz, hareketlerine devam ediyor. Bu 1680 gerçekten kuvvetli bir destek bölgesi olarak daha önceleri de çalışmış. Burada bakın denenmiş ve burada da bir denenmiş. Eğer burada da tekrardan bu 1680 denenir ve 1680 altında bir sarkma yaşamaz isek buradaki hareket W hareketi formasyonu şeklinde gelişebilir ve yukarı yönlü altının onsunu 1900 dolarlar seviyesine doğru tekrardan tetikleyebilir. Dikkatli olmanız gereken, altının onsunu takip eden sevgili dostlarımızın dikkatli olması gereken bir bölge ve bu bölgenin de sizler tarafından iyi bir şekilde takip edilmesi gerekli diye düşünüyorum. Burada 1710 önemli. Bunun altında 1710 altındaki gevşemelerde
1680 bölgesine doğru sarkmalar yaşayabiliriz. Bu hafta itibariyle 1710 dolar seviyesi üzerinde kalıp kalmayacağımız da önemli olacak sevgili dostlarım. Bakalım takip edeceğiz. Cuma günü bu 1710 dolar seviyesi üzerinde altının onsu kalabilecek mi? Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altın yatırımcıları için önemli seviyeler mevcut. Bu seviyeleri de gene gram altın tarafında sizlerle birlikte takip edelim. Bakalım gram altında önemli sayılabilecek seviyeler hangi bölgelerden geçiyor. Gram altın arkadaşlar bizler için 980 desteği önemli bir destek olacak. Bakın tam şuradaki 980 desteği gram altında gerçekten önemli bir destek bölgesi ve bu destek sıkı bir şekilde takip edilecek alan. Bu alan altında, gram altında herhangi bir kapanış görülmedikçe buradaki trendin de gram altın tarafında bozulduğunu söylemek için henüz erken. Çünkü burada gram altında bizim aşağıdan bir trend çizgimiz var. Geçen ve yukarıdan gene bu trendi kesen tepe noktamızda direnç noktamız var. Bu 980 ile buradaki 980 desteği ile gram altın yukarıda da 1033 dirençleri arasında hareket gösteriyor. Bu 980 altında bir kapanış burada gram altın tarafında görülmediği müddetçe de gram altında bu seviyeler birer alım fırsatı olarak yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla değerlendirilebilir alanlar gibi gözüküyor. Grafik üzerinde baktığımız zaman. Tabi burada şartımız ne sevgili dostlarım? Bu şuradan geçen alanın aşağı yönlü kırılmaması ve bunun altında kapanışlar görmememiz lazım. Bu 980 seviyesinin önemi de trend içindeki bu hareketin aşağı yönlü şurada 980'in kırması durumunda buradaki hareketler daha aşağı yönlü gelebilir. Fakat 980 kırılmadığı müddetçe bizler buradaki hareketi tekrardan 1000 lira üzerine atabilecek bir hareket olarak sizlerle birlikte izleyebiliriz. Çünkü daha önce de bakın burada gördüğümüz bu trend çizgisinin geçtiği alanlara gram altın değmiş ve buradan tekrardan yukarı yönlü hareketlerine devam etmiş. Teknik olarak incelediğimiz zaman bu şekilde gram altındaki gelişmeyi bize gösteriyor. Yukarıdaki alan üzerinde bakın şuradaki alan üzerinde bir direnç oluşturmuş seviye. Bu direnç de 1060-1040 seviyesinden geçen bölge. Aşağıdaki bölgemizde 980 TL civarından geçen alan. Gram altın yatırımı olan sevgili dostlarımız bu verdiğimiz seviyeler üzerindeki hareketleri takip edebilirler. Şu an itibariyle baktığımız zaman 980 altında bir kapanış henüz görmedik. O yüzden görmediğimiz için de gram altında yönün aşağı yönlü sertleşebileceği ile ilgili bir fikirde bulunmamız için erken. Bu eğer 980 altına sarkar isek işte o zaman aşağıda sırasıyla 971 ve 944 TL seviyesine doğru aşağı yönlü hareketleri izleyebiliriz. Gram altın şu an itibariyle baktığımız zaman ons bazlı altından kaynaklı olarak aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Eğer ki bizler 1680 dolar seviyesinde ons altında bir dip seviyesi oluşumunu tamamlayabiliriz. Buranın altına daha fazla sarkmaz isek dolar bazlı olaraktan gram altın tarafındaki düşüşün 980 TL'lerde son bulabileceğini düşünebiliriz. Tabii bu dediğimiz oyun planımız ons altının 1680 dolar altına sarkmaması. Dolardaki yukarı yönlü hareketin FED faiz artışlarına devam etmesinden kaynaklı olarak da yukarıya devam etmesinden kaynaklı bulduğumuz bir sonuç arkadaşlar. Bu sonuca göre 1680 dolar altının onsunda bir dip olarak düşünecek olursak da gram altın tarafında orada da 980 TL'ler civarına gelen bir kısmın bir dip hareketi şeklinde düşünebiliriz kırılmadığı sürece. Evet, gümüş tarafına bakacak olursak arkadaşlar sizlerle birlikte hemen gümüşün ons tarafıyla bir analiz yapmaya başlayalım. Gümüşün ons tarafında da bir regresyon kanalını çektiğimiz zaman şu an regresyon kanalının gümüşün onsunda 17.70 seviyesinin bakın burada dip seviyesi olarak regresyonda görüldüğünü hep birlikte sizlerle takip ediyoruz. Yani 17.70 seviyesi gümüşün ons tarafında gerçekten önemli bir rakam ve bu rakam altında herhangi bir kırılım gümüşün onsunda yaşanabilir mi? Sizlerle birlikte bunu takip edeceğiz. 17.70, 17.41. 17.41 bölgesi gümüşün ons tarafında arkadaşlar trendin bozulma çizgisidir. Fakat 17.41 altında gümüşün onsunda ve 17.70 bakın şu iki
rakam çok önemli ons gümüş takip eden sevgili dostlarımız için. Burada herhangi bir kırılım yaşamaz isek buradan tekrardan gümüşün ons tarafında bir toparlanma ve dip süreci içerisine gümüşün onsunda girdiğini söyleyebiliriz. Şu an için yakından takip edeceğimiz en önemli kırılım seviyesi 17.70-17.40 seviyesinden geçen alan. İlk etapta 17.70, onun altında da 17.40 seviyeleri gümüşün onsunda önemli seviyeler ve bu seviyeler kırılmadığı sürece gümüşün onsu tekrardan bu regresyon kanalının içindeki hareketlerini yukarı yönlü çevirebilir teknik olaraktan baktığımız zaman. Gümüş gram, evet gümüş gram takip eden sevgili dostlarımız için gümüş gramda bizler için 10.50 önemli bir destek bölgesiydi ve bu 10.50 destek bölgesinin altına sarktık. Bizler bu düşüşü nereye kadar yaşayabiliriz? Arkadaşlar bakın 10 lira 0.6 kuruş seviyesine kadar gümüşün gramında aşağı yönlü ons bazlı hareketin gelebileceği düşüşler yaşanabilir. Fakat 10 lira 0.6 kuruş 10 lira seviyesi altında gümüşün gramında herhangi bir kapanış görmediğimiz müddetçe gümüşün gramında da herhangi bir trend bozuldu diyemeyiz. Burada hala da yukarıda 12 lira seviyesi gümüşün gramı için önemli bir hedef pozisyonda olan alandır. Aşağıda da destek seviyesi olarak 10 lira 0.6 kuruş seviyesinden geçen alan gümüşün gramı için önemli takip edilebilecek seviyeler olarak görülmekte. Sizlerle birlikte bunu takip edeceğiz. Haftalık mutlaka analizleri kaçırmamaya çalışın. Burada tekrardan yönle ilgili her hafta analizler yapıyorum kapanışlara göre. O yüzden bu haftalık kapanışlar önemli olacak. Sizlerle birlikte bunları da izlemede kalacağız sevgili dostlarım. Evet, bu hafta itibariyle altın ve gümüş tarafına baktık. Dip seviyelerde olabiliriz. Buralardan yukarı yönlü dönüşler artık yaşanabilir. Verdiğim dip seviyelerdeki kırılımlar artık alt bantların geçtiği trend çizgilerine değen mum hareketleri bizlere çok diplerde olduğumuzun sinyalini veriyor. Artık ya trend değişecek sevgili dostlarım ya da trend burada kaldığı yerden yukarı yönlü devam edecek. O yüzden bu dip seviyelerde verdiğim destek ve direnç noktalarını sıkı bir şekilde takipte kalalım. Evet, analizlerimiz hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımı da mutlaka kanalıma abone olmaya davet ediyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.